Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a dönüyoruz. Mustafa Daştan, günaydın, kolay gelsin. Merhabalar, günaydınlar Elif Akkaya Kutar. Ümit ediyoruz ki şöyle güzel haberler verebiliriz diyecektik biliyorsunuz her sabah yayına başlarken. Ancak dün akşam saatlerinden beri Ankara gündemi ne yazık ki bu üzücü haberle beraber tamamen değişti. Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan jet, biliyorsunuz dün Libya Genelkurmay Başkanı başkent Ankara'daydı. Bir dizi temaslarda bulundu. Akşam saatlerinde tekrar ülkesine dönmek için Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan jet, beraberinde 5 yolcu vardı. Ve havalandıktan da kısa bir süre sonrasında aslına bakarsanız daha kalkış manevrası yaparken, çünkü Esenboğa Havalimanı ile uçağın düştüğü yer arasında çok da büyük bir mesafe yok. Hala kalkış manevrası yaptığı tahmin ediliyor. Kalkış manevrası yaparken yüksek ihtimaldir ki ne yazık ki önce bir acil iniş uyarısına bulunuluyor. Telsizle irtibat kuruluyor. Daha sonrasında da irtibat tamamen kesiliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün olay yaşandıktan kısa bir süre sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak bazı bilgileri aktarmıştı. Uçağın radar sinyali o son telsiz konuşmasından sonra kayboluyor ve daha sonrasında da zaten sosyal medyalara düşen Haymana bölgesindeki bir patlama haberiyle beraber ekipler patlamanın olduğu bölgeye doğru ilk başta intikal etmeye başladılar. Söz konusu bölgede arama çalışmaları gerçekleştirildi. Zaten çok fazla geçmeden de yine uçağın enkazının alevleri görülüyordu. Daha sonrasında da uçağın düştüğü bilgisi artık kesinleşmiş oldu. Gece saatlerinden itibaren bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ettirildi. Şu anda hemen ekranın sağ tarafında da izleyenlerimiz görebiliyorlar. Uçağın düşüş anına ait çeşitli noktalardan güvenlik kamerası kayıtları ajanslara olaydan kısa bir süre sonrasında hemen düşmüştü. Tabii bundan sonraki süreçte Libya'da 3 günlük yas ilan edildiğini, dün alınan kararla 3 günlük yas ilan edildiği bilgisini de paylaşalım. Hayatını kaybedenleri Allah'tan rahmet dileyelim. Doğrusu tabii ki dün akşamdan bu yana sizin de söylediğiniz gibi 22 sıralarında bu haberi aldık ve o saatten bu saate de yoğun bir şekilde konuşuluyor. İşte kırıma mı uğradı, bir sabotaj ihtimali var mı? Şimdi evet. Kara kutu her şeyi ortaya çıkaracak. Henüz bulunmadığını Ahmet Taner Işıldak söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da oraya hareket ettiği ve orada bir açıklama yapacağını belirtti aynı zamanda. Şimdi bir de şöyle bir ihtimal var. Bu 1988 yapımı bir uçak Falcon 50 ve kara kutu olmayabileceği de söyleniyor Mustafa Daştan. Tabii şayet olmama ihtimali varsa ve kara kutu yoksa düşüş sebebini nasıl öğrenme ihtimalimiz olacak sorusu da gündemde. Şöyle bir durum var. Kara kutu bu tarz olaylarda en fazla aslına bakarsanız soruşturmayı yürüten kişilerin, uzmanların elini kolaylaştıran oradaki bulgulardan bir tanesi. Evet. Ama bunun haricinde aynı zamanda uçuş veri kayıt cihazı da bulunuyor. Şimdi kara kutu ve uçuş veri kayıt cihazının kaydettiği şeyler birbirinden farklı. Kara kutu genel itibariyle kokpit içerisinde pilotların önünde bulunan hassas mikrofonlarla beraber hem kokpitin içini, hem uçağın motor seslerini, hem uçağın o anki seyir sesini, hem de aynı zamanda uçağın yine kokpitindeki pilotların konuşmasını kaydeden bir cihazdan bahsediyoruz. Diğer taraftan bir de uçuş veri kayıt bilgisayarı var. Uçuş veri kayıt cihazı da uçağın kalktığı andan itibaren yerdeki de birlikte olmak üzere bütün manevralarını, bütün motor gücünü, motor kuvvetini, hidrolik seviyesini, yine uçağın bilgisayarlarından gelen diğer bütün verileri, pilotun verdiği komutları kaydeden dijital başka bir materyal daha var. Şimdi 88 yapımlı uçakların aslına bakarsanız genelinde kara kutular bulunuyor. Yani Boeing'in gerçekleştirdiği, Airbus'un ürettiği, yine diğer uluslararası firmaların ürettiği uçaklarda bu iki cihazda bulunuyor. Yolcu taşımacılığı için kullanıldığı için bu uçaklar. Tabii özel jetler burada birazcık daha istisnai durumlara tabi olabiliyor. Özel jetlerde zaman zaman kara kutunun, yani ses kayıt cihazının bulunmadığı
modellerle karşılaşıldı şimdiye kadar uluslararası havacılık dünyasında. Bu uçakta onlardan bir tanesi olma ihtimali var mı? Var. Ama iki cihazın da aynı anda olmaması çok büyük bir talihsizlik olur. Yani hem kara kutunun hem de uçuş veri kayıt cihazının bulunmaması uçağın içerisinde çok büyük bir talihsizlik olur. Bu aynı zamanda komplo teorilerini de tabii ki her zaman için ateşleyecektir, alevleyecektir komplo teorilerini. Ama diğer taraftan tabii kazanın gerçekleştiği süreç içerisindeki Ankara'nın hava durumuna da şöyle bir ayrıyetten aktarmak lazım. Şimdi bizi izleyenler arasında sadece Ankara'dan insanlar yok. Ankaralılar biliyorlar dün Ankara'da havanın nasıl olduğunu ama diğer izleyenlerimiz için de şunu söyleyelim. Ankara'da dün sabah saatlerinden itibaren yoğun sis, pus ve yağış etkili oldu. Ki akşam saatlerinde de yine uçağın ortalama olarak kalktığı saatin 20 civarlarında olduğunu düşünürsek 20.44 gibi kaza kırıma uğruyor uçak. Baktığımızda tam da yine yağışın, pusun, sisin etkili olduğu saat dilimleri içerisinde görüş mesafesi yer yer neredeyse 200 metreye kadar, 100 metreye kadar düştü Elif Hakkı Yakutlar gün içerisinde. Ki şu anda da aslına bakarsanız Ankara'da hava durumu çok farklı değil. Az önce Ahmet Taner Işıldağ'ın bağlantısında da izleyenlerimiz dikkat ettilerse muhabirimizin arkası 100-150 metreden sonra tamamen sisin içerisinde kayboluyordu. Şimdi başkentin özellikle Gölbaşı, Haymana civarı, Esenboğa civarında böyle yoğun sisin, pusun etkili olduğu, yağışın etkili olduğu durumlarda aynı zamanda yağışla beraber tabii ki çeşitli uçuş tehlikelerini de beraberinde getiriyor. Özellikle pilotların bu noktada yapmaları gereken manevralar, kalkış manevraları çok daha sert gerçekleşebiliyor. Neden? Çünkü pilotlar genel itibariyle o yağışlı havanın içerisinden, olumsuz hava koşullarının içerisinden bir an önce uçuş irtifasına yükselmek. Uçuş irtifasında da zaten biliyorsunuz bulutların üzerinde bir seyir durumu söz konusu olduğu için iklim koşullarından olabildiğince az etkilenmek için aslına bakarsanız daha sert, daha dik manevralar gerçekleştirebiliyorlar. Bu manevralarda karşılaşabilecekleri türbülanslar özellikle düşük irtifalarda çok daha Airbus gibi, yani yolcu taşımacılığında kullanan Boeing gibi, yani böyle çok da fazla marka ismini belirtmek istemiyorum ama her iki marka zaten uluslararası havacılıkta en fazla kullanılan markalar olduğu için çok da reklam olacağını da düşünmüyorum. Daha büyük uçaklar oldukları için, motor kapasiteleri daha güçlü olduğu için bu tarz uçaklar bu manevraları, yani büyük uçaklar, yolcu uçakları bu manevraları çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Tabii türbülans özellikle kalkış sırasında bu uçaklar için, büyük uçaklar için yani daha büyük tehlikeler de yaratabiliyor. Orası da ayrı bir parantez açmak gerekir. Ancak jetlerdeki motor kapasitesi, motor boyutları, kanat açıklığı, gövde küçüklüğü nedeniyle türbülanslardan çok daha fazla etkilendiğini söyleyebiliriz ki havacılık tarihinde de aslına bakarsanız jet uçaklarının gerçekleştirdiği, karıştığı kaza kırımların yine yolcu taşımacılığında kullanılan uçaklara göre çok daha fazla olduğu da şu anda verilerle zaten sabit. Küçük uçaklar hava koşullarından çok daha kolay bir şekilde etkilenebiliyorlar ve bu kazada da yine özellikle iklim koşullarının, uçuşun gerçekleştiği saatteki yine hava koşullarının da etkisini göz ardı etmemek lazım. Bir taraftan tabii ki akıllarda bu sorular var. Diğer taraftan biliyorsunuz çok uzun süredir hava yolu taşımacılığı ile alakalı çeşitli spekülasyonlar, çeşitli dezenformasyonlar sürekli olarak gündeme getiriliyor. Türkiye hava sahasında 2 tane insansız hava aracı biliyorsunuz bulundu. Bir tanesi düşürülmüştü, bir tanesi kendi düştü. Şimdi dünden itibaren bununla alakalı da çeşitli spekülasyonlar yine sosyal medya hesapları üzerinden pompalanmaya başladı. İlk bulgulara göre şu an için bir sabotaj iddiasıyla alakalı resmi açıklamanın yapılmadığını da belirtelim izleyenlerimize ve dinleyenlerimize. İhtimal midir? Tabii ki ihtimaldir. Yani dünyanın üzerinde nerede bir uçak düşerse düşsün motor arızası var mı diye bakılır. İklim koşullarına bakılır. Hava, rüzgar koşullarına bakılır. Daha sonrasında acaba bir sabotaj mı var? Yani bütün zaten siz bu maddeleri eledikten sonra acaba bir sabotaj mı var iddiası da gündeme getirilir ve ona uzmanlar tarafından incelenir ama herhangi bir sabotaj olma durumunda bunun bulunmaması gibi bir durumda söz konusu değil. Yani şu anda
kaza kırım ekiplerinin aslına bakarsanız en kolay şekilde tespit edebileceği düşüş nedeni bir sabotaj. Yani dışarıdan fiziksel bir müdahale var mı? Uçağın vurulduğuna dair bir olay var mı, söz konusu mu? Bunu en kolay anlayabilecek olan kaza nedeni bu diyebiliriz bu noktada. Çünkü direkt fiziksel temasla da kaza enkazına, fiziksel temasla da gözle hani doktorlar der ya gözle muayene diye. Buradaki uzmanların gerçekleştirecekleri incelemelerle beraber çok net bir şekilde anlaşılabilir. Diğer taraftan en kolay aslına bakarsanız anlaşılabilecek olan o. Eğer ki böyle bir durum söz konusu olsaydı yüksek ihtimaldir ki bu saate kadar ortaya çıkardı. Sabotajla alakalı bir durum olsaydı. O yüzden ben sabotaj seçeneğini biraz daha çok düşük ihtimalli görüyorum. Bunun yerine iklim koşullarının ve uçağın yine yaşayabileceği teknik aksaklıklarla beraber gerçekleşen üzücü bir kaza olarak görüyorum yaşadıklarımızı. Tabii şimdi burada kaza kırım ekipleri enkazla alakalı çalışmanı tamamladıktan sonra bu enkaz parçaları bulunduğu bölgeden alınacak ve incelemeye götürülecek. O incelemeyle beraber de çok daha net bir şekilde anlaşılacak. Yani patlamanın şiddetine de baktığımızda zaten hemen kalktıktan kısa bir süre sonra uçak düştüğü için yakıt depolarının full dolu olduğunu söyleyebiliriz. Orada tabii şimdi motorların incelenmesi gerçekleştirilecek. Motorların içerisinde herhangi bir şekilde jet motorların içerisinde düştüğü bölgedeki toprak yapısı ve yine bitki yapısına göre motorun içerisinde herhangi bir bulgu var mı yok mu ona bakılacak. Eğer ki o bulgular olursa motorun hala çalıştığı bilgisi uzmanların elinde olacak. Bakalım hep beraber resmi kaynaklardan yapılacak olan açıklamaları takip ediyor olacağız. Evet, takip ediyor olacağız.